Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hastalığımdan bahsedeceğim. Öncelikle bilimsel olarak açıklamasını yapacağım. Ardından hastalığın bendeki etkileriyle devam edeceğim. Hadi başlayalım. Hastalığımın adı düşen müsküler distrofi. Kısa adı DMD. Doğuştan olan ve vücuttaki bütün kasları etkileyen bir kas hastalığı. Hastalığın sebebi kasları bir arada tutmakla görevli olan distrofin isimli proteinin eksikliğinden ve üretilememesinden kaynaklanıyor. Distrofin eksik olunca üretilemeyince kaslar parçalanıp erimeye başlıyor. Hastalığın kısaca bilimsel olarak tanımı böyle. Hastalığın bendeki ilk etkileri 6 aylıkken başımı tutamamamla başlamış. Diğer çocuklardan farklı olsa da 1,5 yaşında yürümüşüm. 5-6 yaşlarına geldiğimde ise hastalığın etkileri iyice belirginleşmişti. Bu hastalıktan olanların özel bir yürüyüş şekli var. O şekilde yürüyebiliyordum. Yani parmağımın ucuna basarak, göğsümü öne çıkartarak, kalçamı arkaya çıkartarak yürüyebiliyordum. Uzun mesafe yürüyemiyordum, çabucak yoruluyordum. Merdiven çıkmakta çok zorlanıyordum. Bir yere tutunup iki ayağımı da aynı paya basarak çıkabiliyordum. Yüksekten atlayamıyordum ve sık sık düşüyordum. Bu belirtilerle doktorlara gittiğimizde ya teşhis koyamıyorlar ya da yanlış teşhis koyuyorlardı. 8-9 yaşlarına geldiğimde çömeldiğimden kalkamıyordum. O zamanki gittiğimiz çocuk doktorunun istediği tahlillerle hastalığımın ne olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bizi Çapa'ya gönderdiler. Orada bize hastalıkla ilgili her şeyi ayrıntılarıyla anlattılar. Tedavisi olmadığını, ileride yürüyemeyeceğimi falan bunun gibi şeyler. Sonra bizi fizik tedavi doktoruna gönderdiler. Onun bize verdiği hareketleri evde yapmaya başladık. Hareketlerin amacı hastalığın tedavisi veya iyileştirmek değil, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilmek. Ama yine de hastalık ilerliyordu. 12 yaşına geldiğimde artık yürüyemiyordum. Belediyeden manuel, omurilik felçleri derneğinden de akülü sandalye verdiler. Artık onları kullanıyordum. Yine aynı sene bir rehabilitasyon merkezine gitmeye başladım. Orada havuz terapisi ve fizyoterapi görüyordum. O yaşlardayken evde emekleyerek hareket edebiliyor ve yemeğimi kendim yiyebiliyordum. Hastalık ilerledikçe 16-17 yaşlarına geldiğimde artık bunları da yapamaz olmuştum. Artık her işimi annem yapıyordu. Hastalık zamanla kalbi ve akciğeri etkilediği için her yıl kontrollere gidiyorduk. Allah'a şükür şu ana kadar sağlıklı bir insan gibi olmasa da beni etkileyen bir durum hissetmedim. Ama her geçen gün nefes kapasitemin düştüğünün farkındayım. Hastalığın daha ileri aşamalarında nefes alabilmek için boğazına bir delik açıyorlar ve oradan makineye bağlıyorlar. Kalp de etkilendiği zaman kalbe de pil takılması gerekiyor. Daha da ilerisi hepimiz için aynı zaten. Bu hastalıktan dolayı makineye bağlı olarak yaşayan birçok arkadaşım var. Sizden isteğim bana ve hasta yatan tüm kardeşlerimize dua etmeniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.